Ahmet Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar, adım Berk Usal. Doğan TV Holding'de kalite sistemleri ve süreç yöneticisi olarak çalışıyorum yaklaşık 2,5 yıldır. Hemen önce şeyi söyleyeyim, Acun Medya'nın bu kadar renkli ve neşeli bir sunum yapmış olmasını çok kıskandım. Pişman oldum ben de öyle bir şey yapsaydım, hazırlasaydım diye. Birazcık daha görsel anlamda zayıf olabilir belki sunumum. Onun için özür dilerim şimdiden. Onun dışında BİMSER'e çok teşekkür ederim. Böyle bir etkinlik hakikaten bilmiyorum, en azından kendi adıma çok faydalı bir etkinlik olarak geçiyor. Çok farklı sektörlerden farklı uygulamalarla ilgili böyle deneyimlerin paylaşılıyor olduğu bir ortamda bulunmak gerçekten çok faydalı oluyor benim açımdan. Onun için de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Birazcık Doğan TV'den bahsedeyim hızlıca. Aslında iki ana bloktan oluşuyor diyebiliriz. Bir işte kanallar, gördüğünüz kanallar ve bu kanallara hizmet eden bir büyük hizmet bloğundan oluşuyor. Yapı bu. Kalite sistemleri ve süreç yönetimi ise aslında şu anda en azından şimdilik Doğan TV içerisinde yalnızca bu ortak hizmet bloğunun yine bir parçası olan teknik grup içerisinde şu anda işletilmeye çalışılıyor. Dediğim gibi 2,5 yıldır. Medya sektörü aslında, yani yayıncılık sektörü araştırdığım ve öğrenebildiğim kadarıyla aslında kalite sistemi, kalite yönetimi kavramlarına çok da aşina bir sektör değil. Açıkçası bunu yönetmek, işletmek, bu böyle bir sektörde de bunu hakikaten hayatta geçiriyor olabilmenin zorluklarını yaşıyorum. Bunu itiraf ederek başlayayım birazcık da. 2,5 yıl olmasına rağmen hala bazı zorluklar var. İşte yüksek egolu insanlar bir anda, ekran yüzleri, bunlara işte yaptığını dokümante edildiği gibi davran dediğiniz zaman ya ters bakışlarla karşılaşıyorsunuz önce ya da yani kötü bir laf işitiyorsunuz. Bunlar olabiliyor. Fakat belli bir yol, ciddi anlamda bir yolda kat edebildiğimizi görüyorum. İlk işe başladığım zaman bir araştırma yaptım. Hakikaten dünya üzerinde, yayıncılık sektörü üzerinde kalite uygulamaları nedir? Var mıdır böyle bir çalışma diye. Sadece Yeni Zelanda, New Zealand On Air kanalının bir üniversiteyle yaptığı çalışmaya bir tek literatürde rastlayabildim. Onun için işin zorluğunu, ne kadar zor bir yolla çıktığımı da o zaman bir başka gösterge olarak o karşıma çıkmıştı. Kalite dediğimiz zaman tabii 3 asgari gereksinim ortaya çıkıyor. Bir, dokümantasyon, en sevimsiz kısmı. İkincisi, süreç kavramı. Artık departman mantığından süreç kavramına geçmeyi şart koşuyor. Üçüncüsü de sürekli iyileştirme. Bunu yapabilmek tabii yalnızca tırnak içinde ofis araçlarıyla tek başına çok mümkün olmuyor. Pek kolay olmuyor. Onun için bir takım ek yardımcılara, bir takım ek araçlara ihtiyaç duyuluyor. Benim BİMSER'le ve QDMS'le tanışıklığım aslında çok eski. BİMSER'in kuruluş yılını hatırlamıyorum Ahmet Bey ama 98, yani 2001 veya 2002'de o zaman bir matbaada çalışıyordum, matbaa firmasında çalışıyordum. Çok alakasız bir sektör. İlk o zaman kullanıcı ve projesinde de yer alan bir kişi olarak tanışma fırsatı bulmuştum BİMSER'le ve QDMS'le. Ve Doğan TV'de de işe başladığımda ilk yaptığım işlerden bir tanesi bunu önermek oldu yönetime. Biz eğer bir kalite sistemi kuracak ve yöneteceksek bu kurumda bizim böyle bir yazılıma ihtiyacımız var diyerek bunu önerdim.
Doğan TV bayağı zengin bir firma açıkçası. Bunun da etkisi olmuş olabilir kabul edilmesinde ama asıl etki bence ilk yöneticilerin BİMSER'den aldığı sunum oldu. Onlar da bu sunumun, yani bir tek sunum sonunda yönetim direkt bu yazılımın alınmasına ve kullanılmasına karar verdi. Ve dolayısıyla 2,5 yıldır da benim en önemli yardımcım, desteğim, sağ kolum QDMS oldu diyebilirim. Aslında belki IT sektörüne aşina olanlar varsa aramızdaki vardır, bilirler. Covid ile Doğan TV'nin aslında kaliteye yönelmesi başlıyor. 2011 yılında tüm Doğan Holding şirketlerinin geçirdiği bir denetim sonunda Doğan TV'de Control Objectives for IT Related Business'in kısaltması COVID. Özetle aslında IT süreçlerinin yönetimi ve idaresiyle ilgili bir çerçeve, bir framework, standarda benzer bir yapı aslında sunan bir şey COVID. Ve bunun üzerine yapılan bir denetim sonunda Doğan TV gibi artık eskiden olduğu gibi işte VHS kasetlerle yayıncılığın yapıldığı dönemden artık tamamen IT süreçleri üzerine dönülmüş bir yapıda COVID gereklerinin çok da iyi yerine getirilemediği ortaya çıkıyor denetim sonunda. Bunun üzerine de Doğan Uydu bakıyor ki aslında kaliteyi iyi yöneten kurumlarında bunu başarma oranı çok yüksek. Arada bir ilişki olduğunu görerek kaliteye yöneliyor. Bunun üzerine de beni alıyorlar işe. Neden QDMS'in cevaplarından bir tanesi de tabii biz Doğan Uydu'da QDMS'e, sadece QDMS'i kullanmıyoruz bu arada, EBA ile birlikte bu iki ürünü birden kullanıyoruz 2,5 yıldır. Çok güçlü referansların olması da bizim için tabii önemli bir neden olmuştu. Daha önce de yine hem EBA hem diğer ürünlerle ilgili sunum yapan arkadaşların da söylediği gibi diğer tüm uygulamalarla çok kolay konuşuyor olması, çok güzel entegre oluyor olması da bir başka avantajıydı tabii bizim açımızdan. Bu arada ben IT kökenli biri değilim, endüstri mühendisiyim. Mesleğim endüstri mühendisliği. Yani şimdiye kadar çok farklı sektörlerde çalıştım. Hiç direkt IT ile ilgilenen, IT sektöründen bir şirkette de bir iş deneyimim olmadı. Ve ben 2,5 yıldır QDMS'i ben yönetiyorum. Yani o kadar kolay ki sistemin altyapısına ulaşmak, orada bir takım işte Ahmet Bey'in biraz önce bahsettiği gibi parametrelerle oynamak, yapıyı kendinize adapte edebilmek çok basit. Bunu IT kökenli olmayan biri olarak bile yapabiliyorum. Bunu da hatırlamışken söyleyeyim. Son madde de önemli. Buna da değinildi gerçi. 2006 yılı yanlış hatırlamıyorsam, yine bundan önce çalıştığım bir iş yerinde ERP seçim ve uygulama projesinde görev aldım. Ve 10 civarında farklı alternatif önümüze geldi bu süreç boyunca. Bunların sunumlarını dinledik. SAP hep çok telaffuz ediliyordu, o da dahil. Fakat bir kaliteci olarak, kalite yöneticisi olarak hep böyle yani neden diye sorduran bir şekilde hiçbir ERP çözümünün tam anlamıyla kalite yönetimine hitap etmediğini, sanki özellikle kalite yönetimi aman olmasın da işte başka firmalar da ekmek yesin diye artık bilmiyorum niye yapıyorlar bunu. Hiçbir ERP çözümünün içerisinde hakikaten kalite sisteminin düzgün yer almadığını görmüştüm. O zamandan bu zamana da o zamandan
bugüne de aslında işte hakikaten QDMS'in ne kadar, BIMSER'in aslında ne kadar önemli bir boşluğu da doldurduğunu hep biliyordum, düşünüyordum. Yani proje, Doğan TV'deki proje herhalde birçok yerde olduğu gibi bizde de işte kurulum, modül eğitimleri, yoğun eğitim, eğitim ve bir daha eğitim, uygulama ve uyarlama ve yine artık hiç bitmeyen sürekli bir döngü halinde uyarlama çalışmaları şeklinde devam etti ve ediyor. Doğan'ın TV'de şu anda bizim aktif olarak kullandıklarımız yeşiller, modül olarak. Kalite kavramına, kalite yönetimine sıfırdan başlamış bir kurumda, hele hele dediğim gibi yani teknoloji ile direkt iç içe ve işte teknoloji tabanlı birçok süreçten oluşan bir yapıda en büyük eksiklik açıkçası dokümantasyon eksiğiydi benim gördüğüm. Dolayısıyla ona bir öncelik verdik. Neredeyse hiç bir prosedürü ya da talimatı olmadan çalışan bir yapı bir anda şu anda artık insanların dokümanlarının peşinde koştuğu, dokümanlarının güncelliğini sağlamak için çaba harcadığı bir yapı haline geldi. Ki tekrar söylüyorum, üzerine basa basa QDMS'in bunda payı çok büyük. İsimlerle oynuyoruz, oynamak çok kolay. Normalde standart halinde işte iç müşteri, dış müşteri şikayetleri modülü olarak geliyor size paket. Fakat ben onların ismini değiştirdim. Karar aldık. Dedik ki biz müşteri şikayet kavramı çok irite edici olabilir bizim sektörde. Biz onu kullanmayalım dedik. İç kalite sorunu olarak kullanıyoruz o modülü biz. O isimle adlandırdık. Orada da şöyle bir sıkıntı vardı. Mesela onu neyi çözdüğünü anlatayım bizde. Sorun her sektörde olduğu gibi, her yapıda olduğu gibi bizde de oluyor. Her gün birçok sorun yaşanıyor. İşte şu yayın şu saatte siyah düştü, şu yayında işte ses problemi oldu vesaire. Birçok teknik aksaklıkla ilgili her gün 4-5 ayrı birim raporlama yapıyor. Bunu mail üzerinden yapıyor. Güzel. Doğru kişilere gidiyor mu, gitmiyor mu o mailler? Eksik kalan birileri var mı dağıtım gruplarında, Outlook'taki dağıtım gruplarında? O bir soru işareti. Mailler gidiyor, bakıyorsunuz problem tarif edilmiş. Problemle ilgili bir müdahalede bulunulmuş, biri bir şey yapmış, bir tespitte bulunmuş. O yazıyor. Evet, peki ama sonrası yazmayabiliyor. O problem bir daha tekrarlamaması için bir önlem alındı mı? Aynı problemin başka bir yerde karşımıza çıkıp çıkmama ihtimali göz önünde bulunduruldu mu? Gibi detaylar o maillerde çoğunlukla olmuyor. Aynı sorunla ilgili o 4-5 birim aynı şeyleri yazabiliyor. Attıkları raporlarda, mail raporlarında. Şimdi burada artık bunların hiçbiri kalmadı. Herkes tek bir kayıt üzerinde konuşuyor. O kayıtta en ufak bir değişiklik olduğunda ilgili herkes haberdar oluyor, bilgi sahibi oluyor. Ve böylece bana gelmedi, benim bundan haberim yoktu, senin böyle bir şey üzerinde çalıştığından haberim yoktu gibi bir problem, bir risk tamamen artık ortadan kalkmış vaziyette. Düzeltici önleyici faaliyetleri de biz kendimizi birazcık uyarladık. Sonuçta Doğan TV işte ISO 9001 belgesi sahibi olan ya da böyle bir derdi olan bir kurum değil. Dolayısıyla biz kalite çalışmalarında ISO 9001'i direkt olarak referans almıyoruz. Almıyorum en azından ben. Dolayısıyla DÖF'ü de daha uzun vadeli, işte ekip çalışması gerektiren, daha iyileştirme çalışmalı, iyileştirme yöntemleri, işte beyin fırtınası, neden analizi gibi nedenler kullanarak daha uzun vadede çözülebileceği öngörülen problemleri kayıt etmek için kullanıyoruz düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet modülünü.
Eğitim tarafında İK'mız da, Doğan TV İK departmanı da mevcut kullandığı bir programı, MyDMG, onu da söyleyebilirim, isimli bir programı da yavaş yavaş şimdi QDMS'in eğitim modülüne göçerme aşamasında, aslında göçerdi diyebiliriz. Şimdi hala paralel birlikte kullanıyorlar bu iki programı ama amaç artık tamamen QDMS'in eğitim modülüne geçirmek çalışmaları. Diğer modüller henüz aktif değil. Aksiyon yönetimi, o da çok kısmi, bir iki küçük alt birim tarafından şu anda kullanılıyor. Kazanımlardan aslında bahsettim birçoğundan. Şöyle bir tekrar bakacak olursak, hakikaten dokümanın var olması gerekliliğini bile hani henüz kavrayamamış bir örgütte, bir kurumda artık insanlar dokümanlarının peşinde koşar hale geldi. Bu önemli. Bilgi paylaşımı artık çok daha etkin, sağlıklı. Az önce bahsettiğim gibi sorunların takibi, paylaşımı çok daha etkin. Ve tabii kök neden konusu da önemli. Yani bir problemi gerçekten çözüp çözmediğimizden emin olmadığımız sürece o problemle ilgili kayıt artık kapanmıyor. Kalite bekçisi kavramı Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi bir parça şeyle de alakalı. Bu ispiyoncu sistemle yakından alakalı, hakikaten sürekli elinde sopayla işte bak bunu yapmadın diye hatırlatan bir yapı, sistem. İyi ki de var hakikaten. O sayede bir şey unutma gibi bir şansınız yok. Bundan sonraki hedefler, daha önceki kullanılan modül listesinde henüz yeşil olmamış olanları da yeşil hale getirmek öncelikli amacımız. Tabii bunu ben yine ilk işe başladığımda sadece teknik grupta, Doğan TV'de teknik grupta sen kalite sistemi kuracaksın dediklerinde kocaman bir soru işareti belirmişti kafamda. Çünkü yani bir kurumda ya tamamda vardır kalite sistemi ya da yoktur. Benim öğrendiğim, bildiğim kalite kavramı buydu. Fakat şimdi zaman içerisinde aslında bu bir pilot uygulama gibi bugüne kadar geldi ve ister istemez işin doğası gereği, süreçler gereği artık müşteriler, kanallar bir müşteri gibi davranmaya, biz de onlara bir müşteri gibi davranmaya başladık ve dolayısıyla ya teknik grubun da dışına artık tüm bu kalite kavramı uygulamalarıyla birlikte taşmış vaziyette. Dolayısıyla artık bunun araçlarıyla birlikte tüm kuruma yaygınlaştırılması bir başka hedef. İşin süs kısmı, ambalajıyla da yavaş yavaş ilgilenmek istiyoruz. İşte maillerimizin, uyarı, hatırlatma maillerinin formatı, görselliği vesaireye de artık yavaş yavaş bir el atma zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bununla ilgili bazı planlarımız var. Ahmet Bey'in haberi olmayabilir ama bilmiyorum. Ve tabii EBA da bizim yine kullandığımız araçlardan bir tanesi. Bunun da birbiriyle daha çok konuşan, birbiriyle daha çok etkileşen iki uygulama olması bir başka hedef. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de Alper Bey var aramızda. Teknosa'da.